Köpekler ve kediler tüm dünyada insanlar tarafından evcil hayvan olarak evlerde bakılan en popüler hayvanlardandır. İnsanın en yakın dostu olarak kabul edilen köpekler, insana olan sadakatiyle, dostluğuyla ve arkadaşlığıyla bilinmektedir. Sevimli ve bir o kadar da tatlı olan yüzlerce köpek cinsi, dünyanın farklı yerlerinde insanların ilgisini çekmektedir. Böylece insanlar evlerinde evcil hayvan olarak köpek beslemeyi isterler. Köpek bakmak, beslemek ve sahiplenmek güzel bir şeydir. Fakat birçok insan köpek sahiplenmeden önce nasıl bir sorumluluk aldığını pek düşünmez. Bu yüzden kimi zaman köpek sahiplenmemesi gereken insanlar köpek sahiplenirler ve belli bir süre sonra çeşitli nedenlerle o köpeği barınağa ya da sokağa bırakır ve terk ederler. Böyle bir durumda terk edilen köpeğin psikolojisi bozulur ve hatta köpek üzüntüden ölebilir. İnsanlar köpek sahiplenmeden önce gerçekten bir köpeğe bakabilir miyim? Sahip olduğum koşullar ve özellikler köpek bakmaya uygun mu? Gibi soruların cevaplarını iyice düşünmelidir. Bu soruların cevabını verdikten sonra kendilerine en uygun özelliklere sahip olan köpek cinsini tercih etmeleri daha iyi olacaktır. Bu videoda köpek sahiplenmemesi gereken kişileri anlatacağım. Eğer köpek sahiplenmek istiyorsanız ve düşünme aşamasındaysanız anlatacaklarım karar vermenize yardımcı olacaktır. Hepimiz tanıdıklarımızdan, çevremizden ya da haberlerden sevgiliye, arkadaşa, eşe hediye olarak alınan ve çeşitli özel günlerde hediye edilen köpekleri duymuşuzdur. Hatta böyle bir durumla bizzat karşılaşan bile olmuştur. Bu hareket hiç düşünülmeden yapılan yanlış bir harekettir. Öncelikle köpek bir canlıdır ve eşya gibi alınıp birine hediye edilmemelidir. İkinci olarak köpeği hediye ettiğiniz insan o köpeğe gerçekten bakabilir mi? O köpeğin sorumluluğunu alabilir mi? Bütün bu soruların ötesinde o kişi köpek sahiplenmek istemiyor olabilir. Bir köpeğin normal şartlarda 10-15 yıl yaşadığını göz önünde bulundurursak, hediye olarak verdiğiniz insana bu kadar uzun sürecek bir sorumluluğu vermiş oluyorsunuz. Hediye olarak verilen köpekler çoğunlukla terk edilen köpeklerden oluyor. Çünkü düşünülmeden alınıyor, hediye ediliyor ve köpeği hediye alan insan çeşitli nedenlerle köpeğin sorumluluğunu üstlenmek istemiyor. Çocuklar sokakta köpekle karşılaştıklarında pek çok şeyi istedikleri gibi köpek de isteyebilirler. Çocuğunuz köpek istedi diye bir anlık hevesle ve çocuğu mutlu etmek için düşünmeden köpek sahiplenmemelisiniz. Çünkü çocuk henüz kendi gelişimini tamamlayamadığı için köpeğin sorumluluğunu üstlenemeyecektir. Köpeği sevmek dışında köpeğin ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılayamayacaktır. Belki de kısa bir süre sonra köpekten sıkılacaktır. Bu yüzden çocuğunuza aldığınız köpekle sizin daha çok ilgilenmeniz ve sorumluluğunu üstlenmeniz gerekecek. Tıpkı çocuğunuza baktığınız gibi köpeğinize bakmanız ve ona vakit ayırmanız gerekecek. Bunun için yeterli zamanınız yoksa çocuğunuz sevinsin diye sahiplendiğiniz köpek bir süre sonra size yük olmaya başlayacaktır. Belki de bu durum bir yerden sonra köpeği terk etmenize neden olur. Köpek sahiplenmeden önce yaşadığınız ev koşulunun köpek bakmak için uygun olup olmadığını iyice düşünmeniz gerekiyor. Apartman dairesinde oturuyorsanız ve komşularınız apartmanda köpek bakılmasına karşıysa bu durum sizin için ilerleyen zamanda sorun yaratabilir. Örneğin çok ses çıkartan bir köpeğe apartman dairesinde bakarsanız komşularınız sesten rahatsız olabilir ve sizi şikayet ederek huzurunuzun bozulmasına neden olabilir. Büyük cins köpekler apartman dairesinde bakmak için pek uygun değildir. Çünkü köpeğin rahat hareket edebilmesi için yeterli alan yoktur. Büyük cins köpekler için bahçeli evler daha uygundur. Çünkü köpek bahçede rahatlıkla dolaşabilir. Köpek sahiplenmeden önce yaşadığınız evi, ortamı, karşılaşabileceğiniz problemleri iyice düşünerek ona göre karar vermek en iyisi olacaktır. Köpek sahibi olmak tıpkı çocuk bakmak gibidir. Hatta veterinerler köpeklere yaşı kaç olursa olsun çocuk olarak hitap eder. Köpekler de tıpkı çocuklar gibi yaramazlık yapabilir. Ortalığı pisletip dağıtabilir. Hiç olmadık bir zamanda oyun oynamak, kendisini sevdirmek, ilgi görmek isteyebilir.
Bu yüzden köpek sahiplenecek insanların sabırlı olması gerekir. Kendi öfkesine hakim olamayan, köpeğin yaptığı yaramazlıkları kaldıramayan ve bu duruma çok sinirlenecek insanların köpek sahiplenmemesi gerekir. Kısacası öfkesini kontrol edemeyen insanlar köpek sahiplenmemelidir. Köpekler birçok hayvan gibi tüylü canlılardır. Yılın belli dönemlerinde hava şartlarına uyum sağlamak için çok tüy dökerler. Normal zamanda az da olsa tüy döktükleri olur. Özellikle bebek köpekler tuvalet eğitimini alana kadar evin içinde bir yerlere tuvaletini yapabilir. Köpeğin midesi rahatsızlandığında evdeki halının üzerine kusabilir. Dolayısıyla köpek sahiplenecek insanların köpeğin etrafa tüy döküp pisletebileceğini düşünmesi gerekir. Eğer bir insan temizlik konusunda son derece titiz ve hatta temizlik takıntısı varsa köpek sahiplenmemelidir. Çünkü bu tip durumlarla karşılaştığında o insan kendisini kötü hisseder ve belki de bu duruma daha fazla katlanamayıp köpeği terk eder. Köpekler her zaman sahipleriyle birlikte olmak ister. Sahibiyle ne kadar çok zaman geçirirse o kadar çok mutlu olur. Bir insan sık sık seyahat ediyorsa ve bu seyahatler günlerce sürüyorsa sürekli köpeğinden uzak kalır. İnsan için bu durum belki pek önemsenecek bir durum değildir. Hatta köpekten uzak kaldığının farkına bile varmayabilir. Fakat köpek için bu durum tam tersidir. Köpek sürekli sahibiyle birlikte olmak, onunla bir şeyler yapmak ve paylaşmak isteyeceği için sahibinden uzak kalmak istemez. Sahibi her gittiğinde köpek onun gelmesini bekler, yolunu gözler. Sahibinden uzak kaldığı için mutsuz ve üzüntülü olur. Belki de kısa bir süreliğine terk edildiğini düşünür. Bu yüzden sık sık seyahat eden insanların köpek sahiplenmemesi gerekir. Köpek sahiplenmeden önce bakacağınız köpeğe ayıracağınız zamanı iyice düşünmeniz gerekir. Köpeğe günün belli zamanlarında yemek vermeniz, günlük ihtiyacı olan egzersizi yaptırmanız, düzenli olarak yürütmeniz ve onunla oyun oynamanız, onu sevmeniz gerekir. Bütün bunları her gün tekrarlamanız gerektiği için günün belli bir zamanını köpeğinize ayırmanız gerekir. Eğer çok yoğun bir yaşantınız varsa ya da öyle olduğunu düşünüyorsanız ve ekstradan başka şeylere vaktinizin olmadığına inanıyorsanız köpek sahiplenmemeniz gerekir. Çünkü o köpeğe yeteri kadar vakit ayıramayacağınız için köpeğin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamazsınız. Böylece köpeğiniz yalnız ve mutsuz bir hayat sürer. Köpek sahiplenmek için bütün olanakların uygun olduğuna karar verdiniz. Ama elinizde olmayan sebeplerden dolayı köpeğe alerjiniz var ya da köpek bakmak için uygun olmayan hastalıklara sahipsiniz. Böyle bir durumda ne kadar isteseniz de sağlık durumunuzdan dolayı köpek sahiplenmemeniz en doğru karar olacaktır. Her şeyde olduğu gibi köpek sahiplenmenin de belli bir maliyeti vardır. Örneğin köpeğinize oyuncak kulübe almanız gerekir. Köpeğinizin hastalanmaması için belli aşıları yaptırmanız ve belli dönemlerde veterinere köpeğinizi muayene ettirmeniz gerekir. Köpeğin karnını doyurmak için sürekli mama almanız gerekir. Ayrıca köpeğinizi ödüllendirmek istediğiniz zamanlarda ödül maması ve benzeri yiyecekleri ona verirsiniz. Dolayısıyla sahiplendiğiniz köpek için her ay belli bir parayı gözden çıkarmanız gerekir. Bazı insanlar köpek beslemenin pahalı ve masraflı olduğunu düşünür. Köpek bakmanın zengin işi olduğuna inanır. Gerçekte ise köpek bakmak düşünüldüğü kadar masraflı ve pahalı değildir. Örnek vermek gerekirse, sigara, alkol gibi kötü alışkanlıkları olan insanların her ay bu maddeleri almak için harcadıkları para köpek beslemekten daha masraflıdır. Eğer köpek beslemenin pahalı, masraflı ve zengin işi olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle köpek sahiplenmemeniz gerekiyor.